Çocuğunuz varsa sadece vergi beyanı yapmış olmanız gerekiyor. Vergi beyanınızı yaptıktan sonra her çocuğunuz için yılda bu yardım kapsamında Kanada'da yaşayan tüm insanlar 2025 yılı itibariyle dişleriyle alakalı herhangi bir şeyi Kanada devleti artık karşılayacak. Kanada'da yaşayan herkese 1247 dolara kadar yardım yapılıyor. Bu yardım ne yardımı derseniz, bu kredinin amacı da engelli insanların ödeyecekleri vergileri minimuma indirebilmek. Merhabalar herkese, ben Berk, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kanada devletinin Kanada vatandaşlarına veya Kanada'da yaşayan insanlara yapmış olduğu yardımlardan bahsedeceğiz. TS 2023 kapsamında artık başvurular 3 Ocak'ta sona eriyor. O yüzden de böyle bütün Türkler, bu başvuru yapacak olan tüm Türkler gelmek üzeredir veya gelmişlerdir diye düşünüyorum. O yüzden de bu videoyu bu tarihlere yakın paylaşmak istedim. Sizler de geldikten sonra bugün anlatacağım yardımlardan yararlanabilirsiniz. Umarım güzel video olacaktır. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz de lütfen beğenmeyi unutmayalım. O zaman hadi videoya başlayalım. Bugün böyle 7-8 tane yardımdan bahsedeceğim ama bunun dışında, benim bahsettiklerim dışında birçok yardım var. Eyalet eyalet değişebiliyor veya çıkardıkları, başlattıkları yardım bütün Kanada'yı da kapsayabiliyor. Ben bahsedeceğim yardımların nerede geçerli olup nerede geçerli olmadığından bahsedeceğim. Ama bugün bahsetmeyeceğim yardımlar da olacaktır. O yüzden sizlerin de açıklamalar kısmındaki linkten kendiniz yaşadığınız eyalete göre kontrol edebilirsiniz. İlk olarak çocuklar için yapılan yardımlardan bahsetmek istiyorum. Beni izleyen tabii ki aileler de var. Çok da soru geliyordu. Çocuklar için Kanada devleti ne tür yardımlar yapıyor diye. Bu bahsedeceğim çocuklara yapılan yardımlar tüm Kanada içerisinde geçerlidir. Eyalet eyalet bölmemişler. Eğer ki 18 yaşından küçük bir çocuğunuz varsa çocuk başına Kanada devleti yılda 6830 dolara kadar yardım yapıyor. Bu tabii ki hesaplamaları biraz farklı. Beni aşan bir konu açıkçası. O yüzden 6830 dolara kadar diyorum. Ama tabii ki 6830 dolar da olmayabilir. Bundan daha düşük de olabilir. Dediğim gibi bunların hesaplamalarını ben detaylı bilmiyorum. Ama eğer çocuğunuz varsa sadece vergi beyanı yapmış olmanız gerekiyor. Vergi beyanınızı yaptıktan sonra her çocuğunuz için yılda 6830 dolara kadar yardım alabiliyorsunuz. Ek olarak çocuğunuz engelli ise ekstradan da ayda 580 dolara kadar da yardım yapıyorlar. Bu iki söylediğim yardım için vergi beyanınızı yapmış olmanız gerekiyor. Gelir gelmez tabii ki vergi beyanınızı yapamıyorsunuz. Geldikten sonra bir önceki sene için vergi beyanınızı yapıyorsunuz. Vergi beyanları da Nisan ayının sonuna kadar devam ediyor. Örnek olarak 30 Nisan 2024'te ben kendim için 2023 yılının vergi beyanını yapacağım. Ama onun dışında vergi beyanına gerektirmeden buraya geldiğiniz anda çocuğunuz varsa bütün diş masrafları Kanada devleti tarafından karşılanıyor. Tekrar belirtmek istiyorum. Sadece çocuk başına yapılan yardımlar için vergi beyanınızı yapmanız gerekiyor. Ama çocuğunuzun gelir gelmez diş masraflarına Kanada devleti direkt olarak karşılıyor. Bir diğer bahsedeceğim yardım ise Ontario için geçerli ve bu yardım için de Kanada vatandaşı veya kalıcı oturumunuzun olması gerekiyor. Eğer ki Kanada vatandaşıysanız veya kalıcı oturumunuz varsa basit giderlerinizi, sağlık giderlerinizi karşılaması adına geçinemediğinizi kanıtladığınızda aylık 733 dolar veriyorlar arkadaşlar. Burada tabii ki yine kadar ifadesi var. Buradaki yine hesaplamaların nasıl hesaplandığı konusunda bir bilgim yok. Ama neredeyse Türkiye'deki bir asgari ücret kadar geçinemediğinizi kanıtladığınızda, eğer Kanada vatandaşıysanız veya kalıcı oturumunuz varsa Kanada devleti size aylık 733 dolar yardım yapıyor. Hatta burada 65 yaş üstü insanlara da, dar gelirli ailelere de aylık 1035 dolar yardım yapıyorlar. Emekli maaşı gibi hatta düşünebilirsiniz. Bir diğer bahsetmem gereken yardım ise Ontario Trillium Benefit. Bu söylediğim yardım için buranın vatandaşı olmanıza gerek yok. Sadece burada yaşamanız yeterli. Kanada'da yaşayan herkese 1247 dolara kadar yardım yapılıyor. Bu yardım ne yardımı derseniz, düşük ve dar gelirli insanlar için enerji ihtiyaçlarını karşılamaları adına yapılan bir yardım. Böyle ayda bir, 2 ayda bir, 3 ayda bir yatırdıkları oluyor. Bu yardımdan ben de yararlanıyorum. Bir diğer belirtmem gereken yardım ise tabii ki vergi iadesi. Yine buranın vatandaşı olmanıza gerek kalmadan, eğer ki yüksek gelirli değilseniz vergi beyanınızı yaptıktan sonra ödediğiniz vergilerin bir kısmını sene içerisinde size geri ödüyorlar. Vergi beyanınızı yaparken ödediğiniz kiraları, faturaları, ne bileyim arabanız varsa arabanızı, yaptığınız tüm giderleri
ifadeleri yazıyorsunuz, beyan ediyorsunuz ve sene içerisinde bunların içerisinden ödememeniz gereken kısımları size iade ediyorlar. Açıkçası ben geçen sene böyle $2000, $3000 kadar bir para aldım. Gerçekten bayağı güzel bir yardım bu. Yani zenginini alıp fakire veriyorlar diyebilirim. Keşke tabii ki bu tarz vergi iadeleri Türkiye'de de yapılabilse ama tabii ki burada insanların geliri arttıkça ödediği vergi miktarı artıyor. Geliri düştükçe de ödediği vergiler azalıyor ve bu şekilde bu tarz böyle vergi iadeleri alabiliyorsunuz. Bir diğer yardım ise diş sağlığı hakkında. Bu yardım açıkçası ben videoyu hazırlanırken, öncesinde araştırırken ben de yeni gördüm. Bu ay itibariyle açıklanmış. 2024 yılının sonuna kadar öncelikli olarak çocuklar ve yaşlılar olacak. 2025 yılından sonra da Kanada'daki tüm herkes bu yardımdan faydalanabilecek. Bu yardım kapsamında Kanada'da yaşayan tüm insanlar 2025 yılı itibariyle dişleriyle alakalı herhangi bir şeyi Kanada devleti artık karşılayacak. Yani dolgu olabilir, kanal tedavisi olabilir, ne bileyim diş çektirme, diş beyazlatma, bütün hepsini kapsıyor. Sadece böyle büyük ameliyatları kapsamıyor. Bunda dediğim gibi öncelikli olarak 2024 yılında çocuklar ve yaşlılar, daha sonrasında 2025 yılında da Kanada'da yaşayan tüm insanlar bu yardımdan da faydalanabilecek. Bu bayağı bence güzel bir haber. Tabii ki yurt dışında en çok kafaya takılan böyle şeylerden bir tanesi de aslında diş oluyor. İnşallah dişimle alakalı bir problem yaşamam da doktora gitmem diye, hem ücretler çok pahalı hem de süreçler fazla uzun sürüyor. Ama tabii ki böyle olunca artık herhangi bir ücret ödemeden diş sağlığıyla alakalı herhangi bir şeyimizi direkt olarak Kanada devleti karşılayacak. Bu da tabii ki bütün Kanada içerisinde eyalet ayırmamışlar. Bütün Kanada içerisinde geçerli olacak bir yardım. Bir diğer bahsetmem gereken yardım ise Climate Action Incentive Payment diye geçen bir yardım. Alberta, Saskatchewan, Manitoba ve Ontario'da bu yardımı alabiliyorsunuz. Bu yardımda elektrik faturanızı öderken veya arabanıza benzin alırken içerisine eklemiş oldukları bir ödemeyi yıl içerisinde size geri ödüyorlar. Ama ödenecek rakam eyalet içerisinde değişiyor. $488 kadar bir ödeme yapıyorlar. Bu söylediğim Ontario için. Ben de bu yardımdan faydalanabiliyorum. $488 yıllık Ontario'da ödeme yapıyorlar. Bir diğer yardımsa engelliler için yapılan yardımlar DTC adı altında geçiyor. Yine engellilik durumuna göre ödeyecekleri miktar değişiyor ama yılda $8800 kadar Kanada'da yaşayan engelli insanlara yardım yapılıyor. Bu yardımı alabilmeniz için de yine vergi beyanınızı yapmış olmanız gerekiyor ve ekstra da vergi beyanı yaparken de tabii ki vergi iadelerini de geri alıyorlar. Bu kredinin amacı da engelli insanların ödeyecekleri vergileri minimuma indirebilmek. Bu söylediğim yardım da yine tüm Kanada içerisinde geçerli. Bir de son olarak Ukraynalılar için yapılan yardımdan bahsetmek istiyorum. Böyle birkaç kişi hatırlıyorum açıkçası. Çok fazla yazmışlardı. Instagram'dan da YouTube'a yorum da yapıyorlardı. Ukraynalı eşimle geleceğiz diye. 2025 yılının sonuna kadar Ukrayna vatandaşlarına bir kereliğine mahsus olmak üzere Kanada devleti $3000 yardım yapıyor. Her çocuk için de $1500 yardım yapıyor. Bu bahsettiğim yardım da tabii ki Kanada'nın tüm eyaletlerinde yine geçerli. Videonun başında da söylediğim gibi gerçekten birçok yardım var. Eyaletten eyalete göre değişen. Sizler de yaşadığınız eyalette, yaşayacağınız eyalette ne gibi yardımlar var kontrol edebilirsiniz. Dediğim gibi açıklama kısmında linki bırakacağım. Gördüğünüz gibi Kanada devleti geçinemeyen orta dereceli, düşük dereceli insanlara aydan aya, 2 ayda bir, 3 ayda bir sürekli olarak yardım yapıyorlar. Bir videomda söylemiştim yani Türkiye'den almadığım yardımları şu an buradan alıyorum diye. Sağ olsun Kanada devleti bize bakıyor. Kendim biraz böyle Tayyip Erdoğan'ı öven Suriyeli gibi hissediyorum. Biz ne bilelim, biz hayatımızda yardım mı görmüşüz yani? Bize hiç yardım yapılmadı yani bu zamana kadar devletimiz tarafından. Burada da görünce insan şaşırıyor, mutlu oluyor tabii ki. Bu arada bunu da belirtmek istiyorum. Tabii ki böyle güzel yardımlar yapıyorlar, ediyorlar ama genel olarak Kanada içerisinde de şu anki Başbakan Trudeau'dan çok memnun değiller. Ben de çok memnun değilim açıkçası. Böyle dediğime bakmayın, Suriyeli gibi hissettim kendimi vesaire diye. Ben genel olarak zaten muhalif bir insanım, onu anladım. Burada da yine muhalifliğimi konuşturuyorum. Güzel olan şeye güzel diyorum tabii ki ama yanlış olan şeyin de karşısındayız. Buradan da bu şekilde mesajımı vermiş olayım. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım faydalı bir video olmuştur. Arkadaşlar bir de son olarak bir şey söylemek istiyorum. Yani beni izleyen insanların %80'i kanalıma abone olmamış. Yani neden olmuyorsunuz arkadaşlar? Gideceksiniz, bir tık yapacaksınız. Böyle insanlarla konuşuyorum, sorular soruyorsunuz. Sizden gelen soruları cevaplıyorum vesaire. Muhabbet uzuyor derken diyorum abone olmuşsundur diye düşünüyorum diye soruyorum. Ama yani gerçekten her 10 kişiden böyle 7'si 8'i olmamışım, olurum vesaire tarzında konuşuyor. Yani cebinizden para çıkmıyor arkadaşlar. Benim yani yüzlerce abone olduğum insan var. Hiçbirinin de bana bir zararını görmedim açıkçası. Yani gidip bir tık yapsanız burada ben mutlu olacağım. Bana destek vermiş olacaksınız. En azından bu şekilde çekmiş olduğum videoların karşılığını alabiliyorum gibi göreceğim. Şimdi videonun sonuna gelmeden bekliyorum. Hemen bir gidelim, bir abone olalım.
olmuşsunuz herhalde. Teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.